Ramazan köyüne gittim. Ramazan köyü çok güzel olmuş. Yaş geçince şöyle bir şey oluyor yani nerede eski Ramazanlar, nerede eski bayramlar? Biraz yaşla alakalı galiba. Mesela bana da geldi mesela. Ben 40 yaşındayım. Yani geçen sene 40 yaşındaydım. Yani 2 sene önce hatta. 42'yim. Tamam 42'yim. 42 yaşındayım. Ve o geldi. Çünkü galiba hani hep bir eski özlem oluyor yani yaş geçtikçe. Çünkü hakikaten hani Ramazan'da öyle bir şey oluyor. Gerçekten nerede eski Ramazanlar, nerede eski bayramlar. Biraz da bu herhalde sosyal medyayla falan da biraz şey olduk yani. Çok daha fazla bencilleşme, çok daha fazla bireyselleşme. Ramazan duygusunu yaşayamama duygusu var ya. Bu bir kültürdü yani. Hani dini tarafını da tabii ki kabul ediyoruz ama kültür tarafı da vardı. Ya ben mesela Bursa'da doğdum büyüdüm. Şimdi Anadolu'da bir tık daha tabii ki de hissediyoruz. Burada Anadolu'lu olan çok arkadaşım var, görüyorum. Çok Anadolu'lu duran arkadaşlarım da var, benim gibi. Ve gerçekten öyle bir şeye dönüştü yani. Nerede? Mesela benim anneannemde de vardır o. Nerede eski Ramazanlar? Hep anneannem derdi rahmetli. Nerede eski Ramazanlar? Ramazan değilken bile derdi. Nerede eski Ramazanlar? Yani bozuk plak gibi dedemin yanında falan. Gerçekten yıllar sonra öğrendim. Anneannemin dedemden önce sevdiği bir çocuk varmış Makedonya'da, ismi Ramazan'mış. Dedeme gönderme yapıyor bir taraftan. Lan bu nasıl bir şey ya? Çok acayip yani. Ramazan'da sahur mesela ne güzeldi mesela. Benim annem mesela çok özenirdi. Kulakları çınlasın. Acayip özenirdi yani Ramazan'da sahura. Tabi o zaman bilinçli beslenme diye bir şey yoktu. Şimdi var ya glutensiz beslenme. İşte şeker zehirdir. Biz gluteni kulağımıza burnumuza sokuyorduk ya küçükken. Ya şeker zehirdir diyorlar. Biz şimdi çocuğumuza imtina ediyoruz vermemek için. Ben yemin ediyorum annemden gizli kesme şeker yiyordum at gibi. Sürekli yani. Yemin ediyorum böyleydi ya. Yapanlarınız vardır şimdi içinizde. Yani kesme şeker yiyorduk ama şimdi öyle bir durum var. Tabi o zaman öyle beslendiğim için oruç tutmak da çok zor oluyordu. Yani gece kadıncağız 3'te kalkmış, börek yapmış, sucuklu yumurta yapmış, bir yiyorsun. Öğleden sonra kan şekeri bir çakılıyor. Sucuğu da yemişin için yanıyor. Böyle tansiyonu düşmüş bir ejderha gibi bütün günü geçiriyorsun böyle. İçin yana yana falan. Akşam iftarda diyorsun ki ondan şey olmuyor. İftarda bir daha yükleniyorsun. Börek yiyorsun, onu yiyorsun, tatlı yiyorsun falan. Perişan oluyorsun. Şimdi bir gördüm geçen Twitter'da şey yazıyor. 5 tane hurma yiyin. Yani tavsiye edebilirim. Yani 5 hurma, bir de soğuk süt içerseniz diyor gün içinde diyor acıkma yaşamazsınız diyor. Bunu deneyen var mı acaba? Hiç böyle gören var mı bu bilgiyi? İnanan var mı şu anda? Hiç kimse inanmıyor. Böreği basmadan olmaz mı? Değil mi? O iç yanması da olması lazım ya. O da bir adettir yani. İçin yanacak yani. Benim aslında Ramazan'da bir takıldığım şey daha var abi. Bak sana da anlatayım. Bu agresyon işine çok takığım ya. Çok agresyon muhabbetini hiç sevmiyorum. Şu oruç tutup agresyona bağlama var ya. Güzel bir şey değil ya yani değil mi? Yani mesela çok var o mesela. Çok yapılan bir şey. Ben mesela lise 2'deydim. Bir tane geometri hocamız vardı. Hem matematiğe giriyordu hem geometriye giriyordu. Sabahçı öğlenci diye bir şey kaldı mı? Kardeşi falan okula giden var mı? Var değil mi? Sabahçı öğlenci hala var değil mi? Çünkü bir öğrenciler de şey yapıyor ya, sabahtan giriyor, öğleden sonra çıkıyor. Bizim zamanımızda vardı, hala da varmış. Öğlenciydim ben. O zaman işte Bursa'dayız. Bursa'da erkek lisesinde okuyorum. Şimdi 4. 5. dersi yapıyoruz. Sonra uzun bir ara veriliyor. Yarım saat bir ara veriliyor. Oruçlu oranla orucunu açıyor. 6. ve 7. derse giriyoruz. 4 ders nasıl bir dersse 2 ders geometri, 2 ders matematik görüyoruz. Ve 4 derse de aynı hoca giriyor. Ve hoca açlığa dayanamıyor. Yani sigara içiyor belli ki, ona da dayanamıyor. Sigara sağlığa zararlıdır diyelim. Dayanamıyor. Ya mesela soruyorsun mesela 4. derste de 5. derste soru soruyorsun. Diyorsun ki hocam diyorsun işte atıyorum pi sayısını 3 alabilir miyim diyorsun. Ne demek 3 alacağım? Ne 3'ü? Pi sayısı... Ya, pi sayısından fırça yiyorsun hocadan. Böyle saçma sapan bir şey. Sonra araya giriyoruz. Orucunu açıyor, geri geliyor. Parmak kaldırıyorsun. Hoca oluyor sana sütlaç. Hoca oluyor sana şey. Hocam diyorum ben bu problemi çözemedim. Ölümlü dünya be oğlum diyor. İnsanız diyor, insan hata yapar diyor. Hoca Tarkan'a bağlıyor böyle. İstanbul, beni özledin mi? Geliyorum falan. Ya bir yani bu kadar büyük bir değişim olmamalı değil mi? Yani eğer hani tıbbi bir rahatsızlığın yoksa, hani oruç tuttuğunda çünkü şimdi şeker hastası oluyor. Benim annem şeker hastası. Zor bir şey yani. Ama yoksa olmamalı. Mesela şöyle bir şey yaşadım. Yine küçükken. Küçükken de değil ya, ergenlik döneminde. Ya bizim zamanımızda şimdi de öyledir. Evin en küçüğü giderdi her yere. Şimdi biz kendi çocuğumuzu kapının dışına salmıyoruz. Yani kapının eşiğinden adımını atıyor. Allah'ım falan diye korkuyoruz. Ne oluyorsa yani. Öyle bir korku var. Bizim dönemimizde evin en küçüğüydü her şeye giden. Hani bakkala evin en küçüğü gider. Kasaba, işte komşuya bir şey verilecekse aşure verilir, işte yemek verilir, evin en küçüğü gider.
İşte yanda komşu kavga ediyorsa bardakla evin en küçüğü dinler, eve rapor verir falan. Her şey evin en küçüğü yapardı. Yani evin en küçüğü o dönemde aslında şeydi. Yani her evin kuryesiydi yani. Hani kuryeyle alışverişi bulan kişiyi bakın araştırın, o kesinlikle evin en küçüğüdür yani. O kuryeyle alışverişi bulmuştur ki kendisi gitmesin diye yani. O kadar zor bir şeydi. Beni de pide almaya gönderdiler abi. Pide almaya gittim. Sırada bekliyoruz. Bir gerginlik var. Ben de 15-16 yaşlarındayım. Bir gerginlik var ya, herkes böyle yine bir agresyon. Demin anlattığım şey. Tam böyle fırının içine girdik. Öndeki abi 2 tane sıcak pideyi aldı. Arkamdaki abi bağırdı. Dedi ki yazık değil mi? Ayıp sana. Ben dedi arkadaydım, sen öne geçtin, benim arkamdaydın falan. Birden bir kavga başladı. Ben de tam aralarında kaldım. Abi burada, o orada. O ona bağırıyor, ben diyor arkada değilim, sana yazık falan. Küfürleşmeler başladı falan. Abi önümdeki adam, o pidesi elinde olan, sıcak pide elinde olan adam, abi pideyi aldı. Arkamdaki abinin yüzüne bastırdı pideyi. Bak gerçek söylüyorum, adam yandı. Adam yanınca ben de araya girmek zorunda kaldım. Aradayım çünkü zaten. Ben pide basılan abiyi tutuyorum. Ya o kadar saçma bir an ki. Ben de açım. Pide basılan abi de mis gibi kokmaya başladı, anladın mı? Sarılıyorum değil mi? Mis gibi kokuyor adam yani, anladın mı? Adamı öpmeye başladı. Abim sakin ol, abim sakin ol falan diye. Saçma sapan bir anın içine düştüm yani. Cuma günü bayram. Hepinize şimdiden bayramı kutlu olsun. Bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Mesela şey vardır ya, mesela ki insan kendi çocuğunun böyle ensesinden öpme diye bir şey vardır. Kendi evladını. Böyle bir koklamak istersin kendi evladını. Benim çocuğu olanlar bilir. Şu an çok genç bir kitle var. Çocuğu yok gibi duruyor bu kitlerin. Sizin var galiba. Var mı? Kaç çocuğunuz var? Bir mi, Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 5,5 mu? Benimki de 4,5 yaşında ya. Ha? 4,5 yaşında benimki de. Erkek kız? Kız. Kız mı? Hı hı. Çok tatlı. Benimki Nehir oğlan. Alin adı. Benimki oğlan. Ve anladınız, benimki oğlan. Çocuk meselesi zor. Ama bayram tabii. Şimdi ona da bayram sevincini, bayram duygusunu aşılamaya çalışıyorum. Bunu böyle romantik bir yerden anlatmayacağım ama gerçekten bayramda hep, şimdi annem babam sağ çok şükür. Eşimin de öyle. İçinizde vefat etmiş olan varsa hepsinden Allah rahmet eylesin. Ama hep çocuğumu hep oraya götürmek istiyorum. Çünkü hakikaten dedeler, babaanneler, anneanneler aslında bize tam o sevgiyi veremediler ya. Biraz eskinin verdiği alışkanlıkla. Özellikle babalar mesela veremez yani. Biz şimdi çocuğumuzun üzerine titriyoruz yani. Her saniye, her dakika. Ya bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu yani. Bizim annemiz, babamız öyle değildi yani. Ne bileyim, en azından benim öyle değildi. Çoğunuzun da öyledir yani. O yüzden hep o anneanne, babaanne, dede sevgisi. Çünkü onlarda da şu oluyor. Sana tam veremediğim sevgiyi de ona vereyim duygusu oluyor ve o duyguyu, çünkü hangi kültürde, hangi sosyoekonomik seviyede olursa olsun o babaanne ve dedenin ya da anneannenin saf sevgisi gibi bir şey olmuyor. O yüzden de çocuğumu özellikle böyle zamanlarda hep mutlaka baba evine götürmek istiyorum. Bayramı görsün istiyorum. Bayramın ne olduğunu bilsin istiyorum. Çünkü hakikaten bunlar bizim toplumumuz için çok önemli değerler. Bu değerleri yaşatalım istiyorum. Hiç burada olduğum için ya da bu konsepte çıktığım için söylüyorum. Çok kalben söylüyorum bunu. Gerçekten de bu evlatlarımıza vermemiz gereken çok önemli bir değer. O yüzden de ben de elimden geldiğince hep Bursa'ya götürmeye çalışıyorum. Bursa'da bayramı beraber kutlayacağım annemle, babamla, eşimin ailesiyle beraber. Bayramınız kutlu olsun. Güzel bir bayram diliyorum, kazasız belasız. Evinize, ailenize, annenize, babanıza, evlatlarınıza, herkese benden selam söyleyin. Hepinize minnettarız. Burada her biriniz şuradaki bu mükemmel işleyişin mimarlarısınız. O yüzden de hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel, keyifli, dünyanın en güzel havalimanlarından birindeyiz. Teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun.